Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği, yerken tadına doyamayacağınız puf puf kabaran çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Öncelikle iç harcımızı hazırlamakla işe başlıyoruz. İç harcı için ben toplamda 2 adet soğanı ince ince doğradım. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Yemeklik olarak doğrarsanız çok daha kolay bir şekilde pişecektir. Ardından uygun bir tavayı veya tencereyi ocağa alıp içerisine biraz sıvı yağ ve biraz da isteğe bağlı tereyağı ekleyerek yağın erimesini bekleyelim. Yağımız eridikten sonra doğradığımız soğanları içerisine ilave edelim ve soğanın diriliğini çabuk kaybetmesi ve de daha çabuk karamelize olması adına üzerine biraz tuz ilavesi yaparak şöyle güzelce karıştıralım. Ardından ocağımızı orta ateşe getirip tencerenin kapağını kapatarak birkaç dakika pişirelim. Çünkü daha sonrasında çok fazla pişmeyeceği için böreğimizin içerisinde dişe gelmemesi için de mutlaka tencerenin kapağı kapalı bir şekilde en az 1-2 dakika tamamen yumuşamasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Ardından soğanlarımız karamelize ola dursun. Biz geçelim patateslerimizi hazırlamaya. Toplamda 3 adet büyük boy patatesi güzelce yıkayıp hazırladıktan sonra rendenin iri gözünden geçirelim ve ardından elimizle sıkarak tamamen suyunu çıkartalım. Bu yöntemle iç harcı gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkesten çok olumlu ve güzel dönüşler aldığım için özellikle mutlaka öneriyorum. Sona kalan patatesleri de bu şekilde toplayıp suyunu güzelce sıkıp başka bir kasenin içerisine aldım. Bu arada soğanlarımız da artık yeterince karamelize olmuş durumda. Mutlaka rengini birazcık değiştirin ki lezzeti çok daha güzel olsun. Ardından hazırlamış olduğum patatesleri içerisine ekleyerek üzerine birazcık toz kırmızı biber, tuz ve de karabiber ilavesi yaptım. Yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi bir araya getirdikten sonra şimdi güzelce karıştıralım. İsteğe bağlı dereotu veya maydanoz da eklenebilir. Damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum. Ocağımızı kısık ayara getirelim. Tencerenin kapağını kapatıp 1 dakika kadar bekleyelim. Çok fazla beklemeyin. Hızlıca kızaracağından şu anda gördüğünüz gibi altı hafiften kızarmaya başlamış. Oysa ki çok az bekletmiştim. Çok fazla kızartmadan hızlıca pişirelim. Zaten böreğimizin içerisinde de pişeceğinden gerek yok. Yani fazla pişirmenize gerek yok. Şimdi güzelce karıştırdım. Mümkünse bu aşamada çok fazla daha da kızarmaması için farklı bir kasenin içerisine aktarıp o şekilde soğutabilirsiniz. Şimdi iç harcımız hazır olduğuna göre geçelim sosumuzu hazırlamaya. Sos için 2 dolu yemek kaşığı yoğurdu uygun bir kasenin içerisine alıp üzerine 1 dolu su bardağı süt ilavesi yapalım. Hemen peşinden yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ve 2 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırarak beyazını kasemize aktarıp sarılarını ise üzerine sürmek için bekletelim. Son olarak da bir tatlı kaşığının ucu ile kabartma tozu ekleyelim. Toplamda 1 paket kabartma tozunun yarısını kullanmanız yeterli olacaktır. Ardından güzelce pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpalım. Ve sosumuz hazır olduğuna göre şimdi geçelim yufkalarımızı hazırlamaya. Yufkalarımızı bu şekilde önce 2'ye sonra da 3'e olacak şekilde katlayıp ardından da makas yardımıyla keselim. Gördüğünüz gibi kenarlarını bir tık daha ince, ortasını kenarlarından 2 kat daha büyük olarak kestim ve kenarlarını açıp üzerine getirdim. Tamamı boyutları eşitlendi. Bu yöntemle yaparsanız işiniz çok daha pratik olur. Şimdi kesmiş olduğumuz yufkalardan bir tanesini tezgahımıza alıp üzerine birazcık sos sürelim. Ardından ikinci bir yufkayı üzerine kapatalım.
Altındaki yufkanın kırışmamasına dikkat edelim ki daha sonra üzerinde kalacağı için böreğimizin üzeri kötü görünmesin. Tekrardan üzerine biraz sos sürdükten sonra iç harcından yerleştirelim. Ve önce kenarlarını içe doğru getirip ardından üzerini de kapatarak bu şekilde rulo yapalım. Ve bir tanesini hazırladık. Geriye kalanlarını da aynı yöntemle sarmaya devam edelim. Pişerken puf puf kabaran, herkesin el açması sandığı gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada 5 adet yufka için bu malzemeler hem iç harcı hem de sos malzemeleri tamı tamına denk geldi. Yani hiçbir malzemem artmadı. Dilerseniz daha az börek yapmak isterseniz eğer malzemeleri yarıya bölebilirsiniz. Bu arada tüm detaylı malzeme listesine her zaman olduğu gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Böreklerimizi hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize güzelce dizerek ardından üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarılarımızı sürmeden önce içerilerine birazcık sıvı yağ veya süt ekleyerek karıştırırsanız çok daha pratik bir şekilde sürülecektir. Bu arada eğer yumurta sevmiyorsanız sürmeye de bilirsiniz. Ve son olarak ben üzerlerine birazcık susam gezdirdim. Dilerseniz çörek otu, haşhaş vesaire de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum. Ve böreklerimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri ve altı kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Fırından fırına süre değişebileceğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi pişerken bu şekilde kabardılar. Gerçekten yiyenlerin el açması sandığı şahane bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böreklerimiz artık fırından çıktı. Çok lezzetli, nefis bir börek oldu. Bu arada toplamda 2 tepsi börek elde ettim. 5 adet yufkadan. Evet, malzemelerimiz tamı tamına birbiriyle uydu. Fazla malzemem artmadı. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz hem iç harcıyla hem hamuruyla. Hamurun evet elimizde açmadık ama sosuyla mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Çok sıcak olmasına rağmen pazar kahvaltısına yaptığım için fazla soğutmadan hemen sizler için bu şekilde göstermek istedim. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmış ve gerçekten çok lezzetli oldu. Tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.